Selamlar tarih dostları, vatan sevdalıları ve Ebu Tarih ailesinin birbirinden kıymetli üyeleri. Bugün sizi sadece bir olayı anlatmaya değil, bir milletin küllerinden nasıl doğduğunu, imkansızın nasıl başarıldığını ve bir avuç yiğidin koca bir imparatorluğun uykularını nasıl kaçırdığını iliklerinize kadar hissettirmeye davet ediyorum. Eğer hazırsanız zamanın perdesini aralıyor ve 1400 yıl öncesine, Türk'ün en karanlık ama en şerefli imtihanlarından birine, Çin'in kadim başkenti Çang'an'ın soğuk ve yağmurlu sokaklarına gidiyoruz. Videomuza geçmeden önce Ebu Tarih kanalımıza verdiğiniz o muazzam destek, her bir beğeni ve her bir yorum için hepinize yürekten teşekkür ederim. Sizlerin bu ilgisi, tarihimizin kahramanlarını tozlu raflardan indirip hak ettikleri kürsüye taşımamıza vesile oluyor. Haydi, şimdi nefeslerinizi tutun. Çünkü Türk'ün eğilmeyen başını, Kürşad'ı ve 40 çerisini anlatmaya başlıyoruz. Takvimler miladi 639 yılını gösterdiğinde uçsuz bucaksız bozkırların efendisi Göktürk Devleti yıkılmıştı. Ötüken'in o hür rüzgarları kesilmiş, Türk boyları bir bir Çin esareti altına düşmüştü. Bir zamanlar dünyaya diz çöktüren Kağanların torunları şimdi Çin saraylarında hizmetkar, uçsuz bucaksız ordulardaysa birer piyon olarak kullanılıyordu. Binlerce yıllık Türk töresi esaretin karanlığında boğulmak üzereydi. Ancak Çinli yöneticilerin hesaba katmadığı bir şey vardı. Türk'ün ruhu bir kafese hapsedilebilirdi ama asla evcilleştirilemezdi. Esaret, Türk'ün karakterine aykırıydı ve bu sessiz bekleyiş aslında büyük bir fırtınanın habercisiydi. İşte tam o günlerde ismi tarihin altın sayfalarına kanla kazınacak olan bir kahraman ortaya çıktı. Göktürk Prensi Kürşad. Kürşad sadece bir prens değil, sönmek üzere olan bir hürriyet ateşinin koruyucusuydu. Çinli kaynaklarda Cehşeh Şuay olarak geçen bu yiğit, esaretin zincirlerini kırmak için yanıp tutuşuyordu. Kürşad, sarayda geçirdiği her saniye milletinin düştüğü bu zilleti görerek kahroluyordu. Ama o sadece yas tutanlardan değil, kaderi yeniden yazanlardandı. Çevresine kendisi gibi hürriyet sevdalısı, her biri birer bozkır aslanı olan 40 cesur çeliği topladı. Bu 40 yiğit sıradan savaşçılar değildi. Onlar ölmeyi çoktan göze almış, tek derdi milletinin yeniden şahlanması olan atsız kahramanlardı. Bir gece vakti gizli bir mecliste o sarsılmaz andı içtiler. Gök girsin, kızıl çıksın. Bu bir dönüşü olmayan yolun, bir şehadet yürüyüşünün başlangıcıydı. Planları insan aklının sınırlarını zorlayacak kadar çılgıncaydı. Çin imparatorunu sarayından çıktığı bir anda rehin alacaklar, karşılığında esir tutulan Türk prenslerini kurtarıp Ötüken'de bağımsızlık ateşini yeniden yakacaklardı. Arkalarında ne devasa bir ordu ne de bir devlet desteği vardı. Sadece bileklerindeki güç ve Allah'ın yardımıyla hürriyete olan sarsılmaz inançları vardı. Baskın gecesi geldiğinde gökyüzü adeta bu büyük olayı haber vericesine karardı. Şiddetli bir fırtına koptu, bardaktan boşalırcasına yağan yağmur yolları göle çevirdi. Bu hava muhalefeti yüzünden Çin İmparatoru Taizong o gece sarayından dışarı çıkmadı. Şimdi sıradan bir insan için bu planın iptal olması demekti. Ama Kürşad sıradan bir adam değildi. Yanındaki 40 yiğidine baktı. Gözlerinde ne bir korku ne de bir tereddüt vardı. Ya bu gece hürriyet ilan edilecek ya da bu topraklara kanla imza atılacaktı. Madem imparator dışarı çıkmıyor, biz onun kalbine gireriz dediler ve koca bir imparatorluğun merkezine, on binlerce askerin koruduğu o devasa saraya 40 kişiyle daldılar. Kılıç çakırtıları gök gürültüsüne, Türk yiğitlerinin tekbirleri fırtınanın uğultusuna karıştı. Bir yanda on binlerce disiplinli Çin askeri, diğer yanda ölümü bir düğün gecesi gibi karşılayan 40 dev yürekli kahraman. Saray koridorları o gece esarete baş kaldıran Türk'ün kükreyişiyle sarsıldı. Çarpışma saatlerce sürdü. Her bir çeri onca askere karşı göğüs göğüse aslanlar gibi savaştı. Sarayın içi o gece bir mahşer yerine dönüşmüştü. Ancak sayıca o kadar azlardı ki sarayı tamamen kontrol altına almak mümkün olmadı. Çarpışa çarpışa saraydan dışarı çıkmayı başardıklarında şehre giden yollar kapandığı için Wei Nehri kıyarına doğru çekilmek zorunda kaldılar. Arkalarındaysa öfkeden kudurmuş, intikam yeminleri eden koca bir Çin ordusu vardı.
Nehrin kıyarına vardıklarında sular coşmuş, fırtına yolları kesmişti. Atları yorgunluktan köpürmüş, vücutları kılıç darbeleriyle kan revan içinde kalmıştı. Kaçacak yer yoktu, geri dönmekse Türk'ün lügatında yazmıyordu. Orada, nehrin kenarında son bir kez birbirlerine bakıp gülümsediler. Sırt sırta verdiler, kılıçlarını göğe kaldırdılar ve son nefeslerine kadar çarpışmaya yemin ettiler. O gece Vey Nehri'nin suları 40 yiğidin asil kanıyla kızıla boyandı. Kürşat ve Çerileri birer birer şehadet şerbetini içtiler. Çinli tarihçiler bile o geceki cesareti not düşerken kalemlerini titrediğini gizleyememişlerdi. Kürşad'ın cansız bedeni elinde kılıcıyla nehrin kenarında dik dururken Çin imparatoru korkudan günlerce sarayından çıkamamıştı. Peki şimdi durup düşünelim. Bu bir mağlubiyet miydi? Kesinlikle hayır. Kürşat ve arkadaşlarının o gece bedenlerini feda etmesi aslında binlerce yıllık Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biridir. Neden mi? Çünkü o gece dökülen o kutsal kan esaret altındaki tüm Türk boylarını derin uykusundan uyandırdı. 40 kişiyle saray basılabiliyorsa bir orduyla neler yapılmaz sorusu Bozkır'ın her çadırında yankılanmaya başladı. Bu destansı direniş yıllar sonra Kutluk Kağan önderliğinde 2. Göktürk Devleti'nin küllerinden doğmasını sağlayan o büyük ruhu ateşledi. Kürşat öldü ama Kürşat ruhu ölümsüzleşti. Eğer o gece o baskın yapılmasaydı belki de Türk ismi tarihin tozlu sayfalarında silinip gidecekti. Sevgili Ebu Tarih takipçileri, işte bizler böyle bir ecdadın torunlarıyız. Esareti reddeden, imkansıza boyun eğmeyen ve hürriyeti canından aziz bilen bir ruhun mirasçılarıyız. Bu şanlı hikayeyi anlatırken hissettiğimiz o gurur, damarlarımızdaki asil kanın bir tezahürüdür. Kürşat ve Kırkçerisi bize şunu öğretti: sayının bir önemi yoktur. Asıl olan inançtır. Bir kişi bile kalsa hürriyet ateşi yanmaya devam edecektir. Biz de bu kanalda bu şanlı mirası nesillerden nesillere aktarmaya yemin ettik. Sizin her beğeniniz bu sesin daha uzaklara ulaşmasını sağlıyor. Eğer bu video kalbinize dokunduysa, bu destanı daha fazla insanın duyması için videomuzu beğenmeyi ve Ebu Tarih kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Aşağıdaki yorumlar kısmına "Türkiye kefen biçilemez" yazarak bu büyük yürüyüşe siz de dahil olun. Bir sonraki kahramanlık hikayesinde, tarihin başka bir altın sayfasında, başka bir yiğidin izinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, tarihle kalın, hoşça kalın.